Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Katmer lezzetinde tel tel ayrılan güzel bir çörek tarifiyle sizlerleyim. Bakalım bu güzel çörekleri nasıl hazırlamışım? Detaylı tarif için videoma geçelim. Bir paket yaş mayanın 1/4'ini yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Kullanmış olduğum sütten, ılık sütten bir miktar üzerine ilave ederek spatula ile mayanın toz şekerle birlikte iyice açılmasını sağlıyorum. Mayam iyice açıldı. Kalan süt ilave ediyorum. Kullanmış olduğum süt 160 mg. Kullanmış olduğum su ise 125 mg. Her ikisi de ılık olmak durumunda. Tarifim için 4 su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını üzerine de bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ederek önce spatula ile karıştırıyorum. Kullanmış olduğum 4 su bardağı unun geriye kalanını da ilave ettikten sonra spatulayı çıkarıyorum ve hamuru elimle toparlayıp ardından önce yoğurma kabında yoğuruyorum. Sonrasında un serpmiş olduğum masanın üzerine alarak 3-4 dakika kadar hamur güzel bir şekil alıncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumdan 2 beze elde ettim. Üzerine bir buzdolabı poşetiyle kapatıp üzerine de mutfak havlusunu kapatıyorum. 10 dakika masanın üzerinde bezelerin dinlenmesini sağlıyorum. Hamur bezelerim 10 dakika dinlendi. Masanın üzerine un serpiştirerek sırasıyla her bir bezeyi elimizden geldiğince büyük olacak şekilde oklava yardımıyla açalım. Öncesinden tereyağını eritmiştim. 125 mg tereyağı ve tereyağı soğuyana yakın yufkanın üzerine almak daha iyi oluyor. Böylelikle yufkanın üzerinden taşmıyor ve fırçayla sürdükten sonra yufkanın içerisine iyice hapsoluyor yağlar. Yağlamış olduğum yufkaları katlarken sizlerden küçük bir ricam olacak arkadaşlarım. Kanalımın bir gün büyüyüp güzel bir yerlere gelebilmesi siz değerli takipçilerimin elinde ve bundan umut ediyorum. Umarım desteğinizi esirgemezsiniz. Kanalıma abonelik ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tariflerimizi kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da hazırlamasını istediğiniz yakınlara videomun linkini paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Her birinizin yorumuna elimden geldiğince dönüş sağlamaktayım. İletişimi seviyorum. Yorumlarınız cevapsız kalmayacaktır. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Parmaklarımla katlamış olduğum yufkanın üzerine baskı uyguluyorum. Birazcık da oklava ile genişletiyorum. Ve tam katlamış olan hamurun ortasına oklava ile baskı uyguluyorum. Herhangi bir kesme aparatı ya da bıçak olabilir. Oklava ile baskı uyguladığım alandan hamurumu ortadan ikiye ayırıyorum.
Kesmiş olduğum her bir hamur parçasını yuvarlıyorum. Rulo haline getiriyorum. Kalan diğer hamur parçasını da onun üzerine ekleyerek hamurumu rulo haline getirmeye devam ediyorum. Arkadaşlar, diğer yufkanın nasıl açıldığını videoyu uzun tutup sizleri de sıkmamak adına göstermedim. Hazırladım. Tepsinin içerisine un serpmiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Burada ilk hazırlamış olduğum hamuru masanın üzerine alarak merdane ile hamurun boyutunu büyütüyorum. Her iki çörek hamurumu da hazırladım. Fırın tepsimin içerisine yağlı pişirme kağıdı sermiştim ve içerisine alıyorum. Buzdolabı poşetinin üzerine örterek ve mutfak havlusuyla da kaplayarak 20 dakika tepside mayalanmaya bırakıyorum. ...20 dakikanın ardından bir yumurta sarısının üzerine bir çay kaşığı sıvı yağ ilave ederek karıştırıyorum. Fırça yardımıyla çörek hamurlarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Arkadaşlar, dilerseniz çöreklerinizi sade de bırakabilirsiniz. Susam yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Her iki çöreğin üzerine de susam serpiştirdim. Hamurlarımı çatalla birkaç yerinden deliyorum ki kabarmasın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda piştiler ve işte sonuç. Umarım sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.